Efendim merhabalar, Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Mert Aydın'la beraber Manchester United dosyası açalım dedik Ateş Arabaları programında. 8. senesine giriyor Manchester United, bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Ki Premier Lig'in en çok şampiyon olan ekiplerinden biri. Özellikle Sir Alex Ferguson'la tam 27 kupa kazanmış. Dünyanın şu anda en değerli kulüplerinden birinden bahsedeceğiz sizlere. Neden değerli diyorum? İngiltere borsasına baktığımız zaman da finansal açıdan Manchester United yine ne olursa olsun bir numarada duran bir kulüp. Ama Amerikalı Glazer ailesiyle Manchester United taraftarları arasındaki gizli savaş artık net bir savaşa dönüştü diyebilirim Mert. Doğru, yani hep öyle bir savaş var zaten ama açıkçası son 8 yıllık dönemde üst üste alınan sonuçlar, genelde de başarısız olan sonuçlar, sık sık değiştiren menajerler, teknik direktörler ciddi anlamda Manchester United taraftarının kafasını karıştırdı ve isyan noktasına getirdi. Senin de altını güzel bir şekilde çizdiğin gibi Sir Alex Ferguson döneminde üst üste alınan şampiyonluklarla İngiltere tarihinin en çok şampiyon olan takımı. Zaten Premier Lig'in öyle de İngiltere Ligi'nin tarihinin de Liverpool'u geçtiler. Ancak son dönemde istikrarsız bir tablo çiziyorlar. İşte Sir Alex Ferguson ayrılırken, emekli olurken herkes acaba ne olacak demişti. David Moyes getirilmişti. Ama benim hep söylediğim şu. Alex Ferguson gibi, Arsene Wenger gibi adamlar sadece menajer değiller. Yani o takımın her şeyleri onlar. Yani altyapıdaki en küçük çakılan çividen bile onlar haberdarlar. Oyuncuların tabii ki takımın beslenme uzmanı var ama ne yediklerine kadar, öğünlerinde neler yediklerine kadar hepsiyle ilgilenen adamlar. O yüzden de onlar ayrıldığı zaman kulüpte sadece bir teknik adam ayrılmış olmuyor. Yani kulüpte önemli bir boşluk doğuyor. Manchester United bir kere bunu dolduramadı. Çok kolay değil. Aslında bir kişiyle doldurulabilecek bir şey de değil bu. Orada iyi bir takım oyunu oynamak lazım. Bir de tabii ondan sonra işte David Moyes'a bir sene dayanılmadı. Ardından Louis van Gaal geldi. Ardından Jose Mourinho geldi. Sonrasında Ole Gunnar Solskjaer geldi. Solskjaer'de biraz ısrar etmeye çalıştılar. Özellikle Alex Ferguson'ın bu konuda ısrarcı olduğu hep konuşuldu. Bir anlamda manevi menajer gibi takımın üzerindeydi her zaman. Ama şunu söylemek lazım. Manchester United için Alex Ferguson dönemi hem gurur duyulacak ve herkese anlatılacak, önemli de örnek teşkil edecek bir dönem ama diğer taraftan da kötü bir örnek. Çünkü bazen yapılmış olan işler çok özel insanlar tarafından başarıldığında işte ne bileyim kulübün 6 yıl boyunca onun arkasında durması, şampiyon olmamasına rağmen ilk döneminde biliyorsun hani efsane gibi anlatılıyor haklı olarak. Ama o Alex Ferguson olduğu için o 6 yıldan sonra başarılar gelmeye başladı. Herkeste bu olacak diye bir kural yok. Doğru söylüyorsun. Ama diğer taraftan evet yani ortasını bulmakta zorlanıyor Manchester United. Belki David Moyes'ta ısrar etse miydi? Şu anda David Moyes'un West Ham'ı getirdiği yer ortada ama diğer taraftan David Moyes'un oynattığı futbol United gibi bir kulüp için ne kadar doğru bir futbol? Ya da Louis van Gaal gibi kavgacı, sıkıntılı bir teknik adam doğru muydu? Ya da Mourinho gibi yine oynattığı futbol çok tartışılabilecek bir teknik adam doğru seçim miydi? Ya bunlar çok konuşulacak şeyler ve maalesef United açısından United yönetimi bunların hiçbirinde doğru kararı veremedi. Hiçbirinde doğru karar veremediği için de Liverpool, Manchester City, Chelsea hepsi Manchester United'ın üzerinde. Geçmiş yıllarda Premier Lig'in ilk döneminde neredeyse Manchester United ile Arsenal arasında geçiyordu bütün şampiyonluk yarışları ama şu anda öyle bir durum yok. Şu anda birileri hep geliyor arkadan. İşte şimdi Newcastle satın alındı. Eğer bu sene küme düşmemeyi başarırlarsa seneye belki de onlar da çok büyük bir şeyle girecekler. Transfer atağıyla girecekler sezona. Bunu düşündüğümüzde United'ın futbol aklının diyelim doğru karar vermesini beklemek gerekiyor. Ama hani bugüne kadar verdikleri hiçbir karar doğru olmadığı için
bundan sonra ne kadar güvenilecek o konuda herhalde Manchester United taraftarı da biraz şüpheli. Şimdi tarihine de baktığımız zaman 1956-57'de şampiyon olmuş, işte dünyanın yeni gördüğü bir kadronun geçirdiği uçak kazası, baz birim bebeklerinin daha sonra kazada sağ kalan ve genç oyunculardan oluşan takımla tekrar o zirveye tırmanışı, haklı olarak da Sir Alex Ferguson döneminden sonra yine büyük başarılara imza atacağı zannediliyordu. Ama tam bir hayal kırıklığı çıktı ortaya. Evet, yani sonuçta demin de söylediğim gibi Ferguson'ın bıraktığı boşluğu doldurmak çok kolay olmadı kulübün içinde. Yani sadece teknik adamlık anlamında değil. Diğer taraftan da o kadar farklı kulüpler gelen zengin başkanlarla yapılan doğru hamlelerle üst tarafa tırmandı ki yani sizin kötü sezon geçirmeniz, arada birazcık bocalamanız durumunda sizi geçen ve şampiyon olan takımlar fazlalaşmaya başladı. Ya bu çok büyük bir sıkıntı. Üstüne şehirde hani dalga geçtiğiniz rakibiniz üst üste şampiyonluklar kazanmaya başladı. En sonra işte bak 30 yıldır şampiyon olamıyor dediğiniz ezeli rakibiniz şampiyon oldu. Avrupa'da şampiyon oldu. Ligde şampiyon oldu. Yani United taraftarı açısından çok acıklı bir durum ortada ve plan program anlamında şu ana kadar sınıfta kaldılar. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Paul Pogba'yı aldı Manchester United. Aslında çok küçükken almıştı ama hani bir şekilde elinden kaçırmıştı. Geri aldı. Hadi diyelim olur böyle şeyler. Büyük bir meblağ ödeyerek özellikle Mino Raiola'ya Pogba'nın menajerine. Ama hani Paul Pogba'nın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok kalitesine. Ama United'a geldiğinden beri kaç tane o kaliteye uygun maç ortaya koydu? Bu tartışılıyor. Neredeyse canı istediğinde oynuyor, canı istemediğinde oynamıyor. Şimdi böyle çok güzel bir örnek verdin. İşte Neville'lar, Giggs'ler, Beckham'lar, daha sonraları Van Nistelrooy'lar, Van Persie'ler, bir süre Nani'ler. Bir anda o büyük yıldızların forma giydiği bir kadro şimdi tekrar Cristiano Ronaldo'nun ayaklarına bakıyor. Evet ve de yani Ronaldo'nun açıkçası birkaç yıl öncesinden farklı olduğu da ortada. Yani doğal da bir şey bu. Hayatın getirdiği bir şey bu. Nüfus kağıdındaki yaşınız ne kadar kendinize iyi bakarsanız bakın. Çok değerli goller atmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde de hiç itirazım yok. Yani çok büyük bir futbolcu olduğu kesin. Ama sanki değil, kesin olarak öyle. Saha içinde maç boyunca eski etkisini veremiyor. Belli bölümlerde o klasıyla, kalitesiyle bir şeyler yapıyor, gerçekleştiriyor ama oyunu domine eden oyuncu hiçbir zaman olmuyor. Bu da çok normal, olmaması çok normal. Yani burada Manchester United'ın işte ne bileyim Pogba ile yani niye yıllardır bir türlü yollar ayrılamadı? Bir türlü beceremediler onu. Çünkü Pogba var olduğunda oraya transfer de yapılmıyor. Yani Manchester United'da konuşulacak o kadar çok şey var ki hakikaten çok çok acayip. Solskjaer açıkçası herkesin kabul ettiği bir şey var. Çok iyi bir insan. Kötü bir teknik adam da değil. Ben öyle düşünüyorum ama Manchester United'ı dipten alıp yukarılara taşıyacak bir hoca olmadığı da çok açıktı. Yani belki işte çok istim üstünde bir Manchester United'da başına gelse belki o takımı o disiplin edip oynatarak hayata devam edebilirdi. Başarılı da olabilirdi ama hani neredeyse sıfırlanmış bir takımı ayağa kaldıracak teknik adamın Solskjaer olmadığı kesin. Yani bundan sonra başarılı da olabilir. Başka bir takıma gider, iyi bir şeyler yapabilir. Molde'yi hatırlayalım. Molde ile Avrupa'da enteresan sonuçlar almıştı. Türk futbolu olarak çok iyi hatırlıyoruz. O açıdan hani onun teknik adamlığından çok sorunun dediğim gibi Manchester United'ın futbol aklında olduğunu düşünüyorum ve o değişmediği sürece United biraz daha acı çekmeye devam edecek gibi geliyor bana. Şöyle bir gerçek de vardı. Old Trafford'da özellikle Manchester United futbolu denilen bir oyun vardı. Rakiplerini sürklase eden, ezen, yeri geldiğinde o yardımlaşmadan dolayı dakika 86'da bile pres yapan, gol pozisyonuna giren o Manchester futbolunu da Old Trafford'u dolduran taraftarları bayağı özlediler. O günlerden eser kalmadı çünkü.
Doğru, doğru. Halbuki aslında elinde de bir takım genç yıldızlar var. Yani bunlar geleceği çok parlak isimler ki bu sene Jadon Sancho da onlara katıldı. Yani Rashford olsun, Greenwood olsun. Bunlar İngiliz futbolunun geleceğini temsil eden çok kaliteli gençler. Ama işte onları da harekete geçirecek, onlardan da yararlanacak bir oyun şu ana kadar tutturamadılar. Ama tabii çok kaliteli oyuncular olduğu için hani onların geride kalışı da hani çok acayip işte ligin dibine gitmek olmuyor ama o dörtlünün İngiltere'deki ana mesele ilk dördün içinde kalmak. Şampiyonlar Ligi meselesi. Siz o ilk dörtten uzaklaşırsanız işte West Ham gibi, geçmişte Leicester gibi sizin den çok düşük bütçelerle oynayan takımlar sizin üzerinizde yer alırsa o zaman homurtular başlar çok net bir şekilde. Şimdi 1969 ile 1986 yılları arasında bir istikrarsız tablo var. Bu tablonun 8 yıl öncesine gittiğimizde tekrar başlıyor ve bu tablo ne kadar tribünler dolu olsa, ne kadar finansal açıdan çok zengin bir kulüp olsa yine yılları bulursa o dediğin gibi Newcastle geliyor, Liverpool kendine geldi. Londra takımları, Chelsea olsun, bu takımların altında ve City ezeli rakibi. Manchester United bayağı zorlanacak, bu istikrar tekrar yakalayamayacak hissine kapılmaya başladım ben. Yani öyle görünüyor. Şu anda çok gerideler. Yani puandan bahsetmiyoruz. Genel anlamda futbol aklı, o kulüpleri yöneten futbol aklı anlamında çok geride kalmış durumdalar. Yani bir de üstüne şöyle bir durum var. Hakikaten İngiltere Ligi dünyanın en iyi hocalarının olduğu lig ağırlıklı olarak. Yani çok önemli bir bölümü İngiltere Ligi'nde, Premier Lig'de, Conte'nin de katılımıyla birlikte. Yine var dışarıda ama çoğu orada diyelim. Şimdi burada eğer sizin seçtiğiniz teknik adam bu adamların arkasında kalıyorsa, altında kalıyorsa büyük sıkıntı oluyor. Yani o futbol, o teknik adam dokunuşları doğal olarak biraz daha az oluyor ve geride kalmanıza neden oluyor. Çok çok önemli. Yani şu anda İngiltere Ligi'ndeki işte Tuchel olsun, Guardiola olsun, Klopp olsun, Conte, bunlar hani dünyada en iyi 10 teknik direktör kim desen hemen ilk aklına gelen hocalar bunlar zaten. Şimdi onların karşısına kimi çıkaracağınız çok önemli oluyor aynı zamanda. Mert Aydın'la beraber Manchester United dosyası açtık. Takımın istikrarsızlığını konuştuk. Para her zaman mutluluk getirmiyor. Mert'le onu da vurguladık. Bundan sonraki dönem United'a neler getirecek? Bunu da hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Ateş Arabalarından bu haftalık bu kadar. Hoşça kalınız.